Herkese merhaba. Bugün sizlere e-fatura, e-arşiv, e-irsali oluşturmak için neler yapmamız gerektiğini detaylı bir şekilde anlatacağım. İlk olarak aldığımız her hizmet için öncelikle sol menüden ayarlar, belge ön ek sayfasına giriş yapıyoruz. Oluştur butonundan hangi hizmet için ön ek tanımlanacaksa onu seçiyoruz. Yeni tanımlı tabından ön ekimiz büyük harfler olacak şekilde 3 haneli olarak yazıyoruz. Her belge türü için farklı bir ön ek tanımlanması gerekmektedir. Yılımız otomatik olarak getirilmiştir. Son belge numarasını da kontrol ettikten sonra tamam butonuyla ön ekimiz tamamlanmış olacaktır. Tüm işlemler tamamlandıktan sonra hangi hizmeti kullanıyorsanız faturasını kesmeye hazırız. E-arşiv faturası için sol menüden e-arşiv, taslak arşiv faturalar butonunu tıklıyoruz. Açılan sayfadan yeni oluştur ile ilerliyoruz. Kayıtlı müşterimiz varsa 3 harfini yazarak seçebiliriz. Yeni müşteri oluşturmak istiyorsak aşağıdaki alanları doldurup alıcı oluştur butonunu tıklayabiliriz. Fatura bilgileri kısmındaki alanları otomatik olarak doldurulacaktır. Değiştirmek istediğimiz kısımları düzenleyebiliriz. Ürün hizmet kısmından İstediğimiz ürünü seçerek ilerleyelim. Ürün bilgileri otomatik olarak eklenecektir. Değiştirmek istersek manuel değişiklik sağlayabiliriz. Faturada açıklama olarak görünmesini istediğimiz bilgileri açıklama alanına yazabiliriz. Toplamlar kısmında tutarlar görüntülenmektedir. Kalem tutarlarında değişiklik yapmak için de manuel giriş checkbox'ını işaretleyebiliriz. İşlemler bittikten sonra kaydet ve kapat ile arşiv faturamız düzenlenecektir. E-arşiv faturamızı kaydettikten sonra açılan arşiv listeleme ekranından istediğiniz faturayı görüntüleyebilirsiniz. İşlemler seçiniz kısmından faturayı gönderebilir, düzenleyebilir, gösterebilir veya diğer işlemleri oluşturabilirsiniz. Sol menü e-arşiv faturalar sayfasından giden e-arşivleriniz durumunu kontrol edebilir, yine gönderdiğiniz faturayı işlemler kısmından güncelleyebilirsiniz. E-fatura kesmek için e-fatura taslak faturalar sayfasını açalım. Sol üstte yeni oluştur butonu ile fatura oluşturacağımız sayfaya yönlendiririz. İlk defa alıcıya fatura kesiyorsak alıcı oluştur butonu diyerek açılan tabı doldurarak yeni alıcımızı oluşturabiliriz. Müşteri kısmı tamamlandıktan sonra fatura bilgileri alanını düzenleyebiliriz. Alanda otomatik doldurulan kısımlardan senaryo türünü temel, ticari, ihracat faturası olarak seçim yapabiliriz. Fatura tür listesinden hangi tür istersek yine istediğimiz seçimi yapabiliriz. Diğer bilgiler de tamamsa ürün hizmet bilgileri kısmını doldurabiliriz. Ürün hizmet alanına hangi ürüne fatura kesmek istiyorsak o ürünü seçelim. Ürünü seçtikten sonra ürün bilgileri otomatik olarak dolduracaktır. Burada değiştirmek istediğiniz alanlar varsa manuel olarak değiştirebiliriz. Tüm alanlar doldurulduktan sonra kaydet ve kapat ile taslak faturamızı oluşturmuş bulunmaktayız. Taslak faturamızı göndermek için öncelikle işlemler seçiniz listesinden faturayı göster butonuyla faturamızı kontrol edelim. Bir sorun yoksa fatura gönder butonu ile açılan tabda fatura numaram oluşmuştur. Gönder butonuna tıkladığımızda faturam alıcısına başarılı bir şekilde gönderilecektir. Son olarak portalımızda irsaliye nasıl oluşturulur bu uygulamadan bahsedeceğim. Sol menüden irsaliye, taslak irsaliyeler ve yeni oluştur butonu ile ilerleyelim. Keseceğimiz cari için 3 hanesini yazarak cariyi seçelim. İrsaliye bilgilerinden düzenleyeceğimiz alan varsa
Kontrol edelim. Eğer düzenleyeceğim bir alan yoksa ilerleyip ürün hizmet bilgilerine geçelim. Ürün hizmet bilgileri alanında irsaliye ile gidecek ürünü yazalım. Miktarını güncelleyelim. Bilgileri otomatik olarak gelecektir. Sıfır tutarlı irsaliye kesebildiğimiz için birim fiyat alanı zorunlu değildir. Sonradan gönderilecek miktar kısmında örneğin ürününden şu an elimde 2 adet var. Fakat ben 10 adet göndermeliyim. Bu yüzden sonradan gönderecek miktar kısmına 8 yazıyorum. Daha sonra sonradan gönderilme sebebini doldurabiliriz. Temel bilgiler tamamlandıktan sonra diğer bilgiler tabındaki teslimat adresi kısmını doldurmalıyız. Göndereceğimiz adres alıcı adresi ile aynı ise kayıtlı adresten kopyala butonu ile adresi otomatik olarak doldurabiliriz. Taşıyıcı bilgileri kısmında ise sevk tarihini seçeceğiz. Taşıyıcı türümüz kargo ile gönderiyorsak firma ise ünvanını ve VKN'sini dolduralım. Şahıs ise taşıyıcı türünden seçelim. Şoför ekle butonu ile boş alanları dolduralım. Plakasına girelim. Kaydet ve kapat butonuyla taslak irsaliyemi oluşturmuş oluyorum. Seçiniz, irsaliye göster diyerek son kontrolümü tamamlıyorum ve irsaliye gönder diyerek irsaliye numaram oluşmuş oluyor. Buradan gönder butonuyla irsaliyemi başarılı bir şekilde alıcısına ulaştırıyorum.